Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün Metaverse ile birlikte tekrar gündeme gelen bir filmi konuşacağız. Filmin orijinal adı Ready Player One. Türkçesi ise Başlat. Bu film aslında 2018 yılında vizyona girdi. Yönetmeni ise meşhur Steven Spielberg. Ama bu film Amerikalı yazar Ernest Clay'nin Ready Player One isimli kitabından uyarlanmış. Bu kitap 2011 yılında yayınlanıyor ama 2045 yılında geçen bir distopyayı anlatıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, peki biz bu filmi neden şimdi konuşuyoruz? Bu film Netflix'te yayına girdikten sonra tekrar popüler oldu, özellikle Metaverse ile birlikte. Çünkü Metaverse'e benzer bir sanal evrende geçiyor. Bu filmde anlatılan distopyada büyük bir teknoloji şirketi var, ismi Holiday. Holiday şirketinin yarattığı Oasis isminde bir sanal gerçeklik alemi var. Yani bir Metaverse evreni gibi bir şey. Bu evrene sanal gerçeklik gözlükleri takarak giriyorsunuz ve bu evrende istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Örneğin Everest Dağı'na Batman'le beraber tırmanabilirsiniz. Ya da piramitlerin üstünde kayak yapabilirsiniz. Yani bu evrende yapacaklarınızın sınırı yok. Bu evrene girmek için herkesin bir avatarı oluyor ve avatarınız size benzemek zorunda değil. Aslında insan kılığında olmak zorunda da değil. Şimdi filmde diyor ki, 2045 yılında herkes yemek, uyku ve tuvalet ihtiyacı dışındaki bütün zamanını bu Oasis denilen evrende geçiriyor. Yani bütün insanlarda bir bağımlılık yaratmış. Şimdi buraya biraz takıldım çünkü bunu söyledikten sonra aslında filmin geri kalanında Oasis'te yaptıkları herhangi bir şeyi görmüyoruz insanların. Yani sadece oyun oynuyor gibiler. Aslında filmin başında da diyor ki bu evrende istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama yine devamında aslında pek bir şey görmüyoruz. Yani insanlar sadece oyun oynuyorlar. Oasis dedikleri bu evrende işte sosyalleşiyorsunuz, oyun oynuyorsunuz falan. Oyun oynadıkça coin kazanıyorsunuz. Bu coinlerle zırh alabiliyorsunuz. Savaş aleti alabiliyorsunuz. Avatarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bazı oyunlar var çok tehlikeli ama daha çok coin kazandırıyor. Yani avatarınız ölebilir bu evrende. Tabii ki gerçekte ölmediğiniz için yeni bir avatar yaratabilirsiniz. Ama yeni yarattığınız bu avatar her şeye sıfırdan başlıyor. Yani eski avatarınızın sahip olduğu coinlerde, silahlarda, zırhlarda bütün her şeyi kaybediyorsunuz. Bu da insanlar için aslında gerçek dünyada her şeylerini kaybetmeleri demek gibi öyle anlatılıyor. Yani çünkü bütün zamanlarını bu evrende geçiriyorlar. Şimdi bu filmi çok beğenip işte Steven Spielberg yine yeteneklerini konuşturmuş falan diyenler de var. Ama tam bir ergen filmi deyip gömenler de var. Ben tabii bir film eleştirmeni değilim. Bu film için Metaverse'ü anlatan en iyi film diyorlar. Ben biraz bunun üzerinde konuşmak istiyorum. Şimdi filmde dünya bir kaosun içerisinde. Çünkü mısır şurubu kıtlığı çıkmış. Yani aslında kaosun sebebi bu Oasis dedikleri sanal evren değil. Ya da insanların buna bağımlı olması değil. Mısır şurubu kıtlığı. Ve insanlar aslında bu dünyadaki problemlerinden kaçmak için biraz bu Oasis evrenine sığınmışlar. Şimdi bunu anlayabiliyorum ama insanlar neden Teneke Mahallesi'nde yaşıyorlar bunu anlayamadım doğrusu. Yani okey, mısır şurubu kıtlığı olabilir. Gerçek hayatta bir sürü problemle yaşıyor olabilirsiniz. Ama neden Teneke Mahallesi'nde yaşıyorsunuz ve neden bu mahalledeki evler bu kadar biçimsiz? Yani neden insanlar gerçek evlerini bırakıp bu Teneke Mahallesi'ne taşındılar? Yani muhtemelen ortamı daha kaotik göstermek için böyle bir şey yaptılar. Şimdi bu film bir bilim kurgu filmi, evet. Sanal bir evreni anlatıyor, evet. Ama filmdeki teknolojik öğeleri gerçekten çok zayıf buldum. Mesela filmin ilk sahnelerinde bu Teneke Mahallesi üzerinde dolaşan dronları görüyoruz. Bu dronlar yemek siparişi teslimi yapıyorlar ya da kargo teslimi falan yapıyorlar. Yani zaten Amazon'un şu anda bu teknoloji üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ki yakın zamanda dronlar gerçekten de kargo teslimatı falan yapabilir. Fakat filmdeki dronlar bugünkü dronlarla birebir aynı. Yani şekilleri bugünkü dronlarla birebir aynı. Ve uçarken bu bizim şu anda kullandığımız dronlar gibi sinek vızıltısına benzer bir ses çıkarıyorlar. Şimdi yani benim anlamadığım 2045 yılına kadar bu drone teknolojisi hiç mi gelişmedi? Biz bu dronlara yemek teslim etmeyi öğrettik de ses problemini mi çözemedik? Filmde sürekli şunu vurguluyorlar. Bütün insanlar zamanlarını bu Oasis denilen evrende geçiriyor. Bu yüzden gerçek dünyada gösterdikleri insanların çoğusunun gözünde bu sanal gerçeklik gözlükleri var. Ama bu sanal gerçeklik gözlüklerinin şekli şemali de bizim bugün kullandıklarımızla birebir aynı. Şu anda bizim kullandığımız sanal gerçeklik gözlükleri daha yolun çok başında, daha işin çok ilkel kısmı. 20 sene sonra bu nereye gidecek? Belki çok küçülecek, belki sadece bir bant olacak. Belki sadece bir çip olacak. Bilemiyoruz. Yani bilgisayarların 20 sene önceki halini hatırlayın. Şu kocaman tüplü bilgisayarlar, yanında kasası var, kocaman klavyesi var, bir sürü kablosu var. Şimdiki bilgisayarlara bakıyorsunuz.
incecik. Yani muhtemelen bu sanal gerçeklik teknolojisi de 2045'e kadar bugün elimizde olandan çok daha farklı olacak. Sonra filmde kullanılan bilgisayarlar ve tabletler gerçekten aşırı derecede komik. Yani böyle bir sınıfı gösteriyorlar insanların bilgisayar başında durduğu. Herkesin masasının üstünde bilgisayarlar var. Bildiğimiz bilgisayar çerçeveli. Ekranı da şeffaf. Sonra insanlar elinde tablet taşıyor mesela. Aynı birebir bizim bugün kullandığımız tabletler gibi. Yine çerçeveli ama ekranı şeffaf. Yani ekranının şeffaf olması onu daha teknolojik yapmıyor ya da ne önemi var? Bu Mark Zuckerberg'in Metaverse sunumunda hatırlarsanız o adamın gösterdiği bir sanal gerçeklik ortamı vardı. AR'la birlikte birleştirdiğim. O sunumda mesela masanın üstünde hiçbir şey yok. Adam kahvesini alıyor geliyor, masasının üstü bomboş ve bir tuşa bastığı anda ekranı karşısında görüyor. Yani aslında fiziksel bir ekran yok. Yani şu anda büyük teknoloji firmalarının üzerinde çalıştığı şey bu. Yoksa birebir aynı bilgisayarın şeffaf versiyonu değil tabii ki. Hele bir çamaşır makinesi sahnesi var, hakikaten inanılmaz. Yani orada çıkan çamaşır makinesi, bugün kullandığımız çamaşır makinesi de değil, ta 20 sene önce kullanılan çamaşır makinesi. Yani çalışırken böyle ses çıkarıyor ve aşırı derecede sallanıyor. Ready Player One filmindeki başrol oyuncusu, bu Oasis evrenine ve Holiday'in kurucusu James Holiday'e takıntılı bir çocuk. Yani sevgi anlamında takıntılı. Bunu da nereden anlıyoruz? Çocuğun odasındaki bütün duvarlar bu adamla ilgili gazete küpürleriyle dolu. Yani 2045 yılında gazete mi olacak? Şu anda bile herhangi bir ergenin odasına gittiğinizde hiçbir gazete küpürü görmezsiniz. Gazeteler şu anda bile ölmüşken 2045 yılında nasıl gazete küpürlü bir sahne tasarladınız? Hakikaten aklım almıyor bunu. Birisinin Steven Spielberg'e gazetelerin öldüğünü söylemesi lazım. Yani filmde teknoloji anlamında bir sürü saçma şey var. Mesela bu Oasis'in içerisinde oyun oynarken kızın kullandığı motor parçalanıyor bir kazada. Sonra bu motoru tamir etmek için neredeyse gerçek hayattakine benzer bir tamirciye gidiyorlar. Yani bu motor gerçek bir motor değil. Bu bir bilgisayar yazılımı. Bu bir 3 boyutlu bir tasarım. Yani bunu tamir etmek için bir tamirciye gitmenize gerek yok. Sonra filmde tasvir edilen yani hem gerçek dünyayı hem de bu sanal evreni çok kaotik buldum. Yani böyle çok karman çorman. Zaten gerçek dünya çöplük içinde. İşte teneke mahallesi. Herkes böyle deli divane olmuş. Nedenini anlayamadım ama öyle olmuş. Oasis evreni de aynı şekilde. Orası da böyle kaos içerisinde. Böyle simsiyah. İşte avatarlar bir değişik. Bir garip yani. Hani niye bu kadar kaotik tasvir etmişler bilmiyorum. Hani bir şeyin kötü olması için ya da seni olumsuz etkilemesi için kaotik olmasına gerek yok. Sonra bu Oasis evreninde gösterdikleri ekranlar da hep böyle işte grafikler, yazılar, sonra çerçeveler, böyle fosforlu yeşil çerçeveleri var falan, sanki dersin Matrix. Yani bir şeyin teknolojik olması için onun böyle karman çorman olması gerekmiyor. Tam tersi, ne kadar basit olursa aslında o kadar teknolojik oluyor. Şimdi mesela Black Mirror dizisini izlediğinizde orada hiç kaos yoktur. Yani orada böyle dışarıdan bakınca ya da işte bölüm ilk başlayınca her şey böyle çok normal görünür. İnsanlar normal hayat devam ediyor. Güneşli bir gün, açık, yani böyle karanlık, dar, savaş falan, böyle şeyler görmüyorsunuz. Ama hayatın içine öyle şeyler koyuyor, yani öyle şeyleri anlatıyor ki onu izlerken böyle bir rahatsız oluyorsunuz. 3. sezonda Dibe Vuruş diye bir bölüm var Black Mirror'da. O bölümde insanlar birbirine sosyallik puanı veriyor ve herkes birbirinin bu puanını görebiliyor, yani gerçek hayatta. Ve bu puan aslında sizin bir nevi bir sosyal statünüzü belirliyor. Mesela bazı mekanlara, örnek veriyorum, 4 ve üstü puan olanlar girebiliyor. Ya da diyelim bazı pozisyonlara sadece 4,5 ve üstü puan olanlar getiriliyor. Dolayısıyla insanlar hani puanları düşmemesi için birbirlerine böyle yapmacık bir sevimlilik gösteriyorlar. Herkes birbirine iyi puan vermeye çalışıyor. Herkes dışarıdan iyi görünmeye çalışıyor falan. Yani baktığınız zaman aslında hayat çok normal devam ediyor o bölümde ama bunu izlerken o yapmacıklıktan rahatsız oluyorsunuz. Ya da işte teknolojinin böyle bir hale gelmesini istemiyorsunuz. Ki zaten bölümün sonunda başroldeki kız da kafayı sıyırıyor bu puanlama sistemi yüzünden. Evet, Ready Player One filmi şu anda Netflix'te yayında. Merak edenler izleyebilir. Bu Metaverse'ü anlatan iyi bir film mi? Bence hayır. Ama sanal bir evreni anlatıyor. Eğer macera filmlerinden hoşlanıyorsanız o zaman izleyebilirsiniz. Fakat film 2,5 saat. Yani bu da çok fazla değil mi artık ya? Lütfen hiçbir filmi daha 2,5 saat yapmasınlar. Filmi izleyenler yorumlara fikirlerini yazsın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.